Merhaba arkadaşlar, Almanya Münih'ten güzel bir sabahta hepinize günaydınlar diliyorum arkadaşlar. Şimdi ben size bilgilendirici bir video çekeceğim. Öncelikle şunu söyleyeyim, videoyu sonuna kadar ama sonuna kadar, bu çok önemli, dikkatle dinlemenizi sizlere tavsiye ediyorum. 81A yazısı ile ilgili, yani 81A nitelikli iş gücü yasası ile ilgili aklınıza takılan bütün soruları bu videoda tek tek anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle 81 ay, buna ek olarak sağlıkçılara ek olarak aşçılar ve tır şoförleri de bu kategoriye girmektedir arkadaşlar. Sonradan ilave yapılmış. Şimdi ben kendim 81A vizesiyle geldim buraya. Çok kısa bir zamanda geldim Almanya'ya. Bununla neler yaşadım, ne yaptım, hangi evrakları hazırladım, bizleri nasıl bir süreç bekliyor, hepsini tek tek ayrıntılı bir şekilde sizlere anlatacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar, başta da söylediğim gibi videoyu kesinlikle ileriye sarmayın. Çünkü çok önemli ayrıntıları atlamış olabilirsiniz. Ufak bir ayrıntı demek vizenizin reddi demek. Ufak bir evrak eksikliği demek vizenizin reddi demek arkadaşlar. Öncelikle ben kendimden bahsedeyim. Ben Türkiye'de tır ehliyetim vardı. Ehliyetim kod 95 diyorum da burada kod 95 oluyor. SRC'm vardı. Psikoteknik kartım vardı. Takograf kartım. Yani bir tır şoförüne lazım olan her şeyim vardı. Tabi bunları anlayacaksınız. Bunların ne kadar boş olduğunu buraya geldikten sonra anlayacaksınız. Şimdilik sizi getiriyor buraya. Bu arada kilisenin de çanı çalıyor. Bu ehliyetler sizi buraya getiriyor. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Ama geldikten sonra işte arkadaşlar sizi bambaşka bir süreç bekliyor. Şimdi öncelikle ben kendime Almanya'da bir iş yeri buldum. Bu kişinin tır şirketi var, tırları var. Kendisiyle ben sözlü olarak anlaşmamı sağladım. Maaşımdı, mesai saatleriydi vesaire her şeyi anlaşmayı sağladım. Daha sonra bu işverenim, Almanya'daki işverenim benle ilgili evraklar düzenleyerek, nedir bu evraklar? İş sözleşmesi. İş sözleşmesini düzenleyerek buradaki yabancı polise başvuru yaptı. Yani bir onay aldı, ön onay. Bu da yaklaşık arkadaşlar normalde 2 ila 4 ay arası sürüyor ama benimki kaç günde geldi? 36-37 günde falan geldi. Tabii bu eyalet değişiyor. Benimki Bavyera eyaleti. Burada farklı olabilir. Diğer eyaletlerde farklı olabilir. Ama ben kendi yaşadığım sizlere anlatıyorum. Ben ne bir aracı kurumum, ne bir aracıyım, ne bu işleri yapan birisiyim, ne bu işlerden anlayan birisiyim arkadaşlar. Sadece başımdan ne geçmişse bunu size aktarıyorum ki size de faydalı olsun. Şimdi önce iş sözleşmemi hazırlayıp yabancılar şubeye verdi. Bu arada sürücü kursuna kaydımı da yaptı benim. Bu çok önemli bir detay. Hani bu olmasa da olur mu? Olabilir. Ama bu ne demektir sürücü kursuna kayıt? Benim için, benim vizemin çıkması için veya sizin vizenizin çıkması için bir artıdır arkadaşlar. Sürücü kursuna kaydımı yaptı. Bu Almanya'da bulunan sürücü kursuna kaydımı yaptı. Daha sonra iş sözleşmemle birlikte 411 euro ücreti yatırarak yabancılar şubesine başvurdu. Ön onayım çıktı arkadaşlar. İşte yaklaşık 36 gün mü, yani 40 güne yakın, 40 güne geçmemiştir. Tam hatırlayamıyorum tarihini ama ön onayım çıktıktan sonra o ön onayı bana gönderdi. Bana yazılı olarak göndermedi. Fotoğrafını ve PDF olarak da oluyor arkadaşlar. Aslını göndermesine gerek yok. Geldikten sonra benim elime ulaştıktan sonra bunun PDF'i ben de bununla elimdeki 81A ön onayımla birlikte İDATA'dan randevumu aldım. Şimdi diğer vize türlerinde hani bu işçi vizelerinde bu ZAP var, başka 18A, 18B, 18C var. Hani bunlar ayrıntılarını bilmiyorum, dediğim gibi ben bu işlerin uzmanı değilim. Sadece ben ne yaşamışsam bunları size aktarıyorum. Ön onayımla vize başvurusunda bulundum. Ben bu kadar kısa zamanda olacağını kesinlikle düşünmüyordum. Perşembe günüydü. Evet, Perşembe ve Cuma günüydü. İDATA'dan başvurumu yaptım. Pazartesi günü atamam belli oldu. Pazartesi günü önümüzdeki hafta pazartesine randevu ve tarihi verdiler bana. Zaten gerekli olan evrakları randevu aldıktan sonra İDATA'nın sayfasından indirebiliyorsunuz. Gerekli evraklarımı hazırladım.
hepsiyle birlikte güzelce dosyaladım arkadaşlar. Hepsini böyle bir düzene soktum. 2 tane istiyorlar. Yani her bir kağıttan, her bir evraktan 2'şer tane olacak arkadaşlar. İkisini ayrı ayrı dosyaladım. Hepsi düzenli bir şekilde. Belirtilen günde, yani baştan söylüyorum arkadaşlar, Perşembe günü İİDAT'dan randevu için başvurumu yaptım. Pazartesi günü randevu tarihim belli oldu, yani 4 gün sonra diyelim belli oldu ve bir hafta sonrasına verdi. Yani bir hafta sonra pazartesiye verdi. Bir hafta sonra pazartesi günü randevu günü İİDAT'a gittim. Evraklarımı teslim ettim. Pasaportumu teslim ettim. Ben kendim alacağımı işaretlemiştim. Dilerseniz kargoya da gönderebiliyorlar. Ben kendim alacağım. Yakındı zaten bana İİDAT ofisi de. İzmir İİDAT ofisi. Bu arada hangi ilde olduğunu da söyleyeyim. İzmir İİDAT ofisi. Evraklarımı verdim. Pazartesi verdim. Ne zaman? Bir hafta sonra Salı veya Çarşamba. Tam hani onda da eksik olabilir ama Perşembe değildir yani. Salı veya Çarşamba günü mesaj geldi ve aradılar. Gelip alabilirsiniz, pasaportunuzu teslim alabilirsiniz. Gittim, pasaportumu teslim aldım ve vizem verilmiş. Ve buradayım arkadaşlar. Burada evli olanlar için, evli ve eşi çocuklar olanlar için bu yasada çok önemli bir detay var. Arkadaşlar bunu sakın göz ardı etmeyin, kaçırmayın. 81A yasasında eşinizi ve çocuklarınızı beraberinizle getirebiliyorsunuz. Bu çok önemli. Sadece şöyle bir durum var. Lisans ve ön lisans mezunları için dil şartı aranmıyor. Ama lise mezunu ve lise ve ortaöğretim mezunları için maalesef dil şartı aranıyor. Yani böyle bir şeye başvuracaksanız, eğer 81A yasasıyla buraya gelmeyi düşünüyorsanız, benden size tavsiye, ön onayınız çıksın. Tamam, onunla ilgili sıkıntı yok. Ama o süreçte mutlaka ama mutlaka eşiniz bir A1 düzeyinde bir sertifikası olsun. Yoksa bu ileride çok sıkıntı. Yani nasıl sıkıntı? Eşiniz gelmedi, çocuklarınız gelmedi. Ne olacak? Daha sonra aile birleşimi. Zaten biliyorsunuz İzmir'de yaklaşık 10 ayda aile birleşimi randevusu veriliyor. Ankara'da 12 ay, İstanbul 13 ay, böyle yani çok uzun süreçler. Zaten orada da A1 sertifikası lazım. Her halükarda lazım. Eğer buraya yerleşmeyi düşünüyorsanız, bence 81A'dan önce, İİDAT'a evraklarınızı teslim etmeden önce mutlaka A1 seviyesinde bir sertifikanız elinizde olsun, eşiniz için. Eşiniz için bu arada. O yanlış anlaşılmasın. Sizin için işveren isterse gerekmiyor. Ama çalışacağınız firma bir Alman firmasıdır. Dil şartı gereklidir. Dil şartı olmazsa olmaz diyorsa ve yabancı polise vermiş olduğu evrakta evet dil şartı da gereklidir yazarsa size de lazım. Ama hayır, ben dil şartı istemiyorum dediği zaman, o zaman arkadaşlar dil bilmeseniz de gelebiliyorsunuz. Tabi ama öyle bir niyetiniz varsa, buraya gelmeden önce mutlaka birazcık da olsa bir Almanca bilgi seviyeniz olursa sizin için çok iyi olur. Yani bir su bile istemeye yani çekinirsiniz, istemezsiniz yani, o derece Almancanız yoksa. Tabi herkes yardımsever burada, hani sana yardımcı olurlar da bilmeniz iyi olur arkadaşlar. Peki geldikten sonra nasıl bir süreç bekliyor bizi? Uçak biletinizi aldınız, buraya geldiniz. Bu arada şunu da söyleyeyim, uçak biletinizi aldınız, buraya gelirken bende oldu, birkaç arkadaşla daha olmuş. Yanınızda iş sözleşmeniz cebinizde olsun. Onun bir çıktısını alın. Ve sağlık sigortanız, seyahat sağlık sigortanız, bunlar cebinizde olsun. Benden çıkışta pasaport kontrolünde polis istedi. Sen dedi nereye gidiyorsun, nereden geliyorsun? Pasaportumda halbuki vizemde yazıyor ama evrak görmek istedi. Ve otele gidiyorsan otelin diyor, ben diyor rezervasyon bilgisini görmek istiyorum falan. Telefonla konuşarak, işverenimi arayarak bir şekilde hallettik de yani o 5-10 dakikalık bir süreç. O süreci yaşamayın diye cebinize bulundurun arkadaşlar. Buraya geldiniz. Şimdi ne yapıyorsunuz burada? Öncelikle şunu söyleyeyim. Anmeldung, yani ikametgah yaptıktan sonra, bakın arkadaşlar burası çok önemli. Anmeldung yaptıktan sonra ehliyetimiz 6 ay geçerli. 6 ay geçerli, fakat benim iş yerimde şöyle bir durum oluştu. Kod 95, yani Avrupa Birliği ülkelerinde tır sürebilme yetkisi. O olmadan bana araç burada kullandırmadılar. Kod 95'imi çıkarttım.
İlerleyen videoda bu kod 95'i daha detaylı halde anlatırım. Hangi ülkeden daha rahat çıkartırız, hangi ülkeden çıkarırsak buralarda geçerli gibi. Almanya'da da çıkıyor ama biraz uzun bir süreç. Ama başka ülkelerde daha hızlı çıkıyor arkadaşlar. Ona göre size bilgi vereceğim. Kod 95 çıkartıyorsunuz ve anmeldung yani ikametgah kaydı belediye yapıldıktan itibaren ehliyetinizde 6 ay burada araç kullanabiliyorsunuz. Ama benden size tavsiye gelir gelmez hemen bir sürücü kursuna yazılmanız. Çünkü burada işleme biraz yavaş ilerliyor arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Sürücü kursuna yazıldığınız zaman direkt hemen gel sana bir tır sürdürelim veya gel seni bir tır direksiyon sınavına sokalım veya gel seni bir tır için sınava sokalım hemen sana tır ehliyeti verelim değil. Buraya geldiğiniz zaman sanki hayata yeni başlamış gibi ilk önce B ehliyet normal araba. Onu başarıyla tamamlarsanız C ehliyet, C'yi başarıyla tamamlarsanız CE ehliyet. Arkadaşlar hepsi sırasıyla. Ehliyetinizi de aldıktan sonra zaten bir sıkıntı kalmıyor. İş yerine girişinizi yaptınız. Artık sigortalı bir şekilde çalışıyorsunuz. Yabancılar polisinden gelir gelmez randevu almanızı öneririm. Çünkü 40 günde 50 günde randevu sıraları geliyor. Randevudan sonra oturum için. Randevudan sonra da yaklaşık yine bir 40 gün 50 gün yerine göre 60 gün bekleme süresi var. Oturum kartınızın eline geçme süresi var. Onun için gelir gelmez anmeldung'dan sonra anmeldung'dan önce oturum başvurusu yapamıyorsunuz. Anmeldung'unuzu yaptıktan sonra yani ikametinizi yaptıktan sonra oturum başvurusunda da bulunursunuz. Yaklaşık yani bugün ilk başvuruda bulundunuz. 3 ay hadi maksimumunu söylüyorum 4 ay gibi bir sürede oturum kartınız cebinizde olur arkadaşlar. Ondan sonra daha özgür bir şekilde çalışabilirsiniz. İstediğiniz yerde çalışabilirsiniz. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. 81 ay yasası ile ilgili başka aklıma gelen şu an için bunlar arkadaşlar. Çok kolay bir süreç, çok kısa bir süreç. Yani benim işim 3 ay içinde her şey oldu bitti. Yani 3 ay bile sürmedi aslında. 2 ay 15 gün falan, 2,5 ay gibi bir sürede her şey oldu bitti. Bazı eyaletlere dediğim gibi ön onay süreci 2 ayda bulabiliyor, 3 ayda bulabiliyor. Mesela 15 gün önce falan seçimler vardı burada. O seçim sürecinde çok geç çıkıyormuş, hatta çıkmıyormuş. Yani o tür dönemlere denk gelirseniz hani 2 ayı 3 ayı bulursa vay efendim niye hani 40 günde de 2 ay 3 ay oldu demeyin. Burada bazı süreçler var, bazı resmi tatiller var. Bir ayda 5-6 gün, 7 gün olan resmi tatiller var. Yani arka arka değil de ayın içerisinde. Bu resmi tatillere denk gelmiştir. O tarz bir şey olmuştur, uzamıştır. Hani o ayrı bir şey ama ortalama 40 gün içerisinde yabancı polisten ön onay çıkıyor. Tabii şirketin verileri düzgünse, en az 3 yıl önce kurulmuşsa, işte onun bilançosuna bakıyorlar, vergi levhasına bakıyorlar. Yani bayağı bir ayrıntı. Şirketiniz sağlamsa arkadaşlar 40 gün içerisinde 81 ay vizeniz çıkar. Sonra sizi daha başka süreçler bekliyor. Bunlarla ilgili tekrar bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Zaten ben Türkiye'de de video çeken birisiydim. Başka bizim bir kanalımız var. O şu an 100 binlerde. O ama çocuk kanalı, aile kanalı. Bu kanalı da biz yedek olarak kullanıyorduk ama ben bu kanalı bu Almanya için gerekli bilgiler adı altında sizlerle başından geçen olayları. Bakın bilmediğim konuları zaten bilmiyorumdur. Ama ben ne burada yaşamışsam direkt birebir benden. Ne yaşamışsam, ne görmüşsem direkt ayrıntılı bir şekilde arkadaşlar size anlatmaya çalışacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer ki unuttuğum, aklınıza takılan başka sorular varsa ama dediğim gibi biliyorsam cevap veririm. Bilmiyorsam zaten bilmiyorumdur. Kimseyi yanlış yönlendirmem. Yorumlarda yazarsanız arkadaşlar elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdiden teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoma da bir beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.